Bugün size bildiğinizi sandığınız ancak belki de aslında hiç fark etmediğiniz bir gerçeği açıklayacağım. Sevgililer Günü gerçekten aşkı mı temsil ediyor yoksa bilinçaltımıza işlenen bir illüzyondan mı ibaret? Bugün aşk dediğimiz kavramın nasıl şekillendirildiğini ve Sevgililer Günü'nün aslında ne anlama geldiğini derinlemesine inceleyeceğiz. Ve emin olun bu videodan sonra aşk hakkında düşündüğünüz her şey değişebilir. Sevgililer Günü dediğimiz bu özel gün hakkında çok keyifli ve bilgilendirici bir videoya hazırsanız başlayalım. Hepinize iyi seyirler. Like and subscribe. Öncelikle Sevgililer Günü'nün tarihine bir göz atalım. Çoğu insan bu özel günün masum ve romantik bir tarihi olduğunu düşünse de işin aslı pek de öyle değil. Tarihte ilk durağımız Lupercalia Festivali. Roma İmparatorluğu'nda doğurganlık ritüelleri ve eşleşme törenleri düzenleniyordu. Bugünkü romantik gün anlayışıyla hiçbir ilgisi yoktu. Tarihte ikinci durağımız ise Aziz Valentine efsanesi. Hristiyanlığın yayılmasıyla beraber Aziz Valentine'ın aşkı kutsadığı efsane yayıldı ve 14 Şubat onun adına anılmaya başlandı. Ancak bunun bir efsaneden ibaret olduğunu söyleyen birçok tarihçi var. Peki bu Sevgililer Günü kavramı kolektif bilinçaltını nasıl şekillendiriyor? Yüzyıllar boyunca Sevgililer Günü aşkı kutlamak için bahane olarak sunuldu. Ancak gerçekte insanlar için bir zorunluluk ve beklenti haline geldi. İşte işin subliminal mesaj boyutu tam da bu noktada devreye giriyor. Şimdi kendimize şu soruyu soralım ve cevabı konusunda da kendimize dürüst olalım. Biz aşkı nasıl kutlamamız gerektiğini gerçekten kendimiz mi belirliyoruz? Yoksa toplum tarafından biz hiç fark etmeden programlanıyor muyuz? Bugün Sevgililer Günü dediğimizde aklımıza ne geliyor? Çikolatalar, çiçekler, lüks restoranlar, pahalı hediyeler. Peki bunları gerçekten aşkı hissettiğimiz için mi yapıyoruz? Yoksa reklamlar ve popüler kültür bize böyle yapmamız gerektiğini mi söylüyor? Bakın arkadaşlar, reklamların bize oynadığı bilinçaltı oyunlarının farkında bile değiliz. Örneğin kırmızı renk tutkunun rengi olarak algılanıyor ve Sevgililer Günü reklamlarında sıkça kullanılıyor. Diğer bir bilinçaltı oyunu ise ürün yerleştirme. Romantik komedi filmlerinde gösterilen mükemmel randevu sahneleri sürekli belirli markalar üzerinden işliyor dikkat ederseniz. Diğer yandan ise sevgilisi olmayanlara yapılan bilinçaltı baskısı var. Eğer bugünü yalnız geçiriyorsanız siz eksik bir insansınız algısı yaratılıyor. Bir de sosyal medya ve ideal çift illüzyonu var tabii. Influencerlar tarafından sunulan mükemmel ilişki içerikleri insanların ilişkilerini sorgulamasına sebep oluyor. Çiftler özel günlerde sosyal medya için içerik üretmeye odaklanıyorlar ve dolayısıyla gerçek duygular ikinci planda kalıyor. 1950'lerde yapılan bir deneyde sinemalarda gizlice saniyenin 1/10 süresince Coca-Cola iç ve patlamış mısır ye mesajları gösterildiğinde satışların inanılmaz bir biçimde arttığı fark edildi. Günümüzde bu yöntem aşk ve tüketim ile ilgili reklamlar için çok daha gelişmiş şekilde kullanılıyor. Gerçek aşk tüketimle ölçülebilir mi? Ya da yalnızca bir güne sığdırılabilir mi? Toplumda şöyle bir algı var. Eğer Sevgililer Günü'nü kutlamıyorsanız aşkınızı yeterince önemsemiyorsunuz demektir. Elbette ki bu tamamen dayatılan bir düşünce. Gerçek aşk bir güne sığmaz. Her gün kendini gösterir. Şartlara ya da tüketim alışkanlıklarına bağlı değildir. Karşılıklı anlayış, samimiyet ve ruhsal bağ üzerine kurulur. Bilinçaltımıza işlenmeye çalışılan aşk algısı ise pahalı hediyelerle değer ölçümü, gösteriş üzerine kurulan ilişkiler ve sürekli bir şeyler kanıtlama ihtiyacıdır. Belki de bu videodan sonra Sevgililer Günü'ne olan bakış açınız değişebilir.
Belki de bugünü kutlamak yerine aşkı gerçekten hissettiğiniz her anı kıymetli kılmaya başlayacaksınız. Gerçek aşk dünyadaki en kuvvetli duygulardan biridir. Ve size yaptıramayacağı çılgınlık yoktur. Onu bu dünyada tadacak kadar şanslıysanız zaten aşkı bir güne sığdırıp ticari amaçlarla bilinçaltınızı manipüle etmeye çalışan faktörler pek de umrunuzda olmaz. Aşkı iliklerinize kadar hisseder ve onu hissedebildiğiniz her anın tadını çıkarırsınız. Bu videoda sizlere Sevgililer Günü algısını bize nasıl dayatmaya çalıştıklarından bahsetmek istedim. Özellikle de bunu manipülenin en güçlü ve en kısa yolu olan bilinçaltı üzerinden anlatmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki bizim işimiz daha çok bilinçaltı. Eğer farklı bir bakış açısı kazandırabildiysem ne mutlu bana. Ancak ben yine de her birinizin Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Sevgililer Günü dışında 14 Şubat'ın benim için çok daha özel bir anlamı var. Bugün benim kanalımın yani Sibel Özgür YouTube kanalının doğum günü. Evet, 14 Şubat 2022'de açmıştım bu kanalı ve o günden bugüne yavaş ama istikrarlı ve sağlam bir şekilde güzel bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Birlikte daha nice işler yapacağız ve kalpten inanıyorum ki bir gün çok daha güçlü ve çok daha kalabalık bir aile olacağız. Bunları düşünmek inanın beni çok heyecanlandırıyor. Bu konuda sizlerin destekleri elbette ki çok kıymetli. Sizler videoları beğenerek, kanala abone olarak, bildirimlerinizi açarak ve kıymetli yorumlarınızı bizimle paylaşarak bana destek oluyorsunuz. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonuçta bizler de sizler için buradayız. Evet arkadaşlar, öncelikle Sevgililer Gününüzü, sonra da kanalımın doğum gününü tüm samimi dileklerimle kutluyorum. Sizlere gerçek aşkı iliklerinize kadar hissedeceğiniz muhteşem günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşkla kalın. Like and subscribe.